Değerli, değerli arkadaşlar merhabalar. Kitabımıza, İngilizce hikaye kitabımıza Dead Man's Island, Ölü Adamın Adası adlı kitabımıza 3. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen 3. bölüme geçeceğiz. Şöyle başlatayım ben. Chapter 2. Evet. Chapter 2. Yani bölüm 2. 2'den başlıyoruz. The Island. Island yani ada. Evet, buradan başlıyoruz. Ben mouse'la böyle takip edeceğim arkadaşlar. Siz de mouse'la, yani sizin takip etmeniz açısından iyi olacaktır. Bazen de unutuyorum mesela takip etmeyi. Özür diliyorum şu anda. Evet. Island. We went to Scotland the next day. First by plane, then by train. Greta Ross travelled with us. I looked out of the train window and saw fields and villages and mountains. Mum is right, I thought. Scotland is a very beautiful place. Evet. We went to Scotland next day. Sonraki gün Scotland'a gittik. First by plane. Önce uçakla, then by train. Sonra da trenle gittik. Greta Ross traveled with us. Greta Ross bizimle seyahat etti. I looked out of the train window. Trenin penceresinden dışarıya baktım. And saw fields. Tarlaları gördüm. And villages. Köyleri gördüm. And mountains. Dağları gördüm. Mom is right. Mom is right. I thought. Annem haklı düşündüm. Scotland is a very beautiful place. Scotland gerçekten çok güzel bir yer. You're going to be my husband's secretary, Greta Ross told my mother. He's a businessman, but he never leaves the island. He does all his work by telephone and letter and computer. He invests money in companies all over the world. Evet. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar böyle biraz uzatmaya da çalışıyorum. Böyle hızlıca araya girmek istemiyorum. Orijinal sesi duydunuz. Şimdi ben mesela devreye gireceğim. Burada Türkçe anlamlandırmaya çalışacağım. You are going to be my husband's secretary. Siz benim kocamın sekreteri olacaksınız. Greta Ross told my mother. Greta Ross anneme söyledi. He is a businessman. O bir iş adamıdır. But he never leaves the island. Fakat kesinlikle adayı terk etmez. Hiçbir zaman adayı terk etmez. He does all his work by telephone. Telefonla bütün işlerini halleder. And letter computer. Ve sonra yani ya da mektupla, letterla ya da computerle, bilgisayarla halleder. He invests money in companies all over the world. Bütün dünyada şirketler yani şirketlerle yatırım yapar. Evet, şirketlerle birlikte yatırım yapar. Devam ediyoruz. Do many people live on the island? I asked. Not many, said Greta Ross. You'll meet them soon. Evet. Bir geri Greta geliyorum. Ross is young. Geri geliyorum arkadaşlar. Burada kız soru soruyor. Diyor ki, do many people live on the island? Adada insanlar yaşar mı? Not many, said Greta Ross. Greta Ross diyor ki, yani çok fazla değil. You will meet them soon. Onlarla hemen tanışacaksın. Island? I asked. Not many, said Greta Ross. You'll meet them soon. Greta Evet, buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Ross is young, I thought. Is her husband young too? How can a young man buy an island? Is he very rich? Duralım. Greta Ross is young. I thought. Düşündüm ki Greta Ross gerçekten yani genç birisi. Genç. Young. Is her husband young? Onun kocası da genç mi? True. How can a young man buy an island? Nasıl genç bir adam bir ada satın alabilir? Is he very rich? Zengin mi yani? Çok zengin mi? Devam ediyoruz. After the train, we went on Mr. Ross's boat, which took us out to the island. The boatman was a young man. He had dark hair and was brown from the sun. Evet. After the train, trenden sonra, tren yolculuğundan sonra we went on Mr. Ross boat which took us out the island. Burada iki cümle var. Bu iki cümleyi hemen mesela bu which bağlacıyla birleştiriyorum arkadaşlar. Which bağlacı burada yani which bağlacından sonra bir sıfat geliyor. Bir sıfat öbeği gibi geliyor. Bu sıfat öbeği botu sıfatlıyor. Yani onu nitelendiriyor. Diyor ki trenden sonra biz Mrs. Ross'un evet yani Mrs. Ross'un botuyla bizi karaya çıkaran
out to the island. Yani karaya çıkaran botuyla gittik. Evet, we went on Mrs. Rose's boat. Bizi karaya çıkaran Mrs. Rose botuyla gittik. The boatman was a young man. The boatman genç bir adamdı. He had dark hair, koyu saçları var, and was brown from the sun. Was brown from the sun ve güneşten dolayı böyle kahverengileşmiş saçları var diyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. This is Tony, said Greta Ross. He works for Mr. Ross. Hi, said Tony. Evet. This is Tony, said Greta Ross. Bu Tony. He works for Mrs. Ross. O Bay Ross için çalışır. Hi, said Tony. Tony dedi ki merhabalar. Soon we were near the island. I could see the beaches and the cliffs. The boat slowed down. Bir kere gelelim. Kaçmasın. Soon we were near the island. Hemen diyor adanın yanına yaklaştık. I could see the beaches. Plajları görebiliyorum. And the cliffs. Uçurumları görebiliyorum. Yani tepeleri görebiliyorum. Yani suyun kenarındaki dağları görebiliyorum. The boat slowed down. Boat yavaşladı. Ve I could see the beaches and the cliffs. The boat slowed down. There are dangerous rocks round the island, explained Tony. A lot of them are under the water, and you can't see them. evet. Burada duralım. There are dangerous rocks around the island, explained Tony. Tony adanın etrafında tehlikeli kayalıkların olduğunu açıkladı. A lot of them are under the water and you can't see them. Ve birçok kaya suyun altında. Siz onu göremezsiniz. I have to be careful. But rocks keep other boats away. And that pleases Miss Rose. Have to be careful. Yes. But the rocks keep other boats away. And that pleases Mr. Ross. Evet. Diyor ki yani bu kayalar da mesela gemileri uzak tutar buradan. Ve bu duruma da Mr. Rose sevinir. Why? Why? I asked. Tony looked at Greta Ross, but she wasn't listening. Mr. Ross doesn't like visitors to the island, Tony said in a quiet voice. Why I asked? Niçin diye sordum. Tony looked at Greta Ross. Tony Greta Ross'a hemen baktı. But she wasn't listening. Fakat dinlemiyor gibiydi. Mrs. Rose, Mrs. Rose yani Bay Rose doesn't like visitors to the island. Yani Bay Rose adaya ziyaretçilerin gelmesinden hoşlanmaz. Tony said in a quiet voice. Tony alçak bir sesle söyledi. Then Greta Ross looked at us and Tony said no more. Why doesn't Mr. Ross like visitors? I thought. Has he something to hide? Evet. Geri geldim. Then Greta Ross looked at us. Sonra Greta Ross demeyeyim arkadaşlar. Greta diyeyim siz anlayın oradan. Then Greta looked at us. Greta bize baktı. And Tony said no more. Tony artık daha fazla bir şey söylemedi. Why doesn't Mr. Ross like visitors? Neden Bay Ross ziyaretçileri sevmez diye düşündüm. Has he something to hide? Yani saklaması gereken bir şeysi mi var? Bir şeysi mi var? Evet. Diğer sayfaya geçiyorum. Doesn't Mr. Ross like visitors? I thought. Has he something to hide? When we arrived on the island, my mother and I followed Greta up to the house. It was very big, and there were trees all around it. Evet, buraya kadar geldik, duralım. When we arrived on the island, yani adaya vardığımızda, my mother and I followed Greta up to the house. Ben ve annem Greta'yı eve doğru takip ettik. It was very big and there were trees all around it. Ev büyüktü ve etrafı ağaçlarla kaplıydı. A woman was waiting inside the house. This is Mrs. Duncan, Tony's mother, said Greta. She's the housekeeper, and her husband is the gardener. Mrs. Duncan will take you up to your rooms. I'm going to tell Mr. Ross you've arrived. Evet. A woman was waiting inside the house. Evin içinde bir bayan bekliyordu. Şöyle mouse'a takip edelim. Evin içinde bir bayan bekliyordu. This is Mrs. Duncan. Bu bayan Duncan. Tony's mother. Tony'nin annesi. Greta söyledi. She is the housekeeper and her husband is the gardener. Evet.
Yani evin hizmetlisi bu arkadaşlar. Housekeeper, hizmetçisi bu. And her husband is the gardener ve onun kocası bahçıvan. Mrs. Duncan will take you up to your rooms. Mrs. Duncan sizi sizin odanıza götürecek. Yani sizin için hazırlanmış odaya götürecek. I'm going to tell Mr. Ross you have arrived. Ben de Bay Ross'a sizin vardığınızı söyleyeceğim. The housekeeper was a little woman with short hair. She went up the stairs, and my mother and I went after her. Evet. The housekeeper yani hizmetçi was a little woman with a short hair. Kısa saçlı yani böyle minyon tipli küçük bir bayan, kadın. She went up the stairs. O yukarıya doğru çıktı. And my mother and went after her. Ben ve annem onu takip ettik. Devam ediyoruz. My room was next to my mother's. I looked out of the window and saw the gardens at the back of the house. Evet, buraya devam edelim. My room was next to my mother's. Odam annemin odasının yanındaydı. Evet. I looked out of the window and saw the gardens at the back of the house. Evin yani pencereden dışarıya baktım. I saw the gardens at the back of the house. Evin arkasında bulunan bahçeyi gördüm. Evet, gördüm. A man was working in the garden. Bahçede bir adam çalışıyordu. Buradan devam ediyoruz. A man was working in the garden near some trees. Is that Mr. Duncan? I thought. I looked between the trees and saw the sea. It's a beautiful house and a beautiful island. Evet. Bir geri geliyorum. A man was working in the garden near some trees. Yani ağaçların yanında çalışan bir adam vardı. Is that Mr. Duncan? Bu Bay Duncan mı? I thought diye düşündüm. Yani evet, Bay Duncan mı diye düşündüm. I looked between the trees. Şöyle altta duralım. Evet. I looked between the trees and saw the sea. Ve sonra diyor ağaçların arasındaki denizi gördüm. It's a beautiful house and a beautiful island. Ve bu çok güzel. Burası çok güzel bir ev ve güzel bir ada. And saw the sea. It's a beautiful house and a beautiful island. That evening, we had dinner with Mr. and Mrs. Duncan and Tony. We ate in the big kitchen. Burada duralım. That evening, o gece we had dinner with Mr. and Mrs. Duncan. Biz Bay ve Bayan Duncan ve Tony ile birlikte yemek yedik. Yani onlarla birlikte akşam yemeğini yedik. We ate in the big kitchen. Büyük bir mutfakta yedik. Evet. Buradan devam ediyorum. Happened to Mr. Ross's last secretary? Asked my mother. She's in hospital, replied Mrs. Duncan. She's going to be away all summer. Isn't Mrs. Ross lonely here? I said. Evet. Annesi soruyor arkadaşlar. What happened to Mr. Ross last secretary? Yani Bay Ross'un en son sekreterine ne oldu? Asked my mother. Annem sordu. She is in hospital, replied Mrs. Duncan. Bayan Duncan, o şu anda hastanede diye cevap verdi. She is going to be away all summer. O bütün yaz evden uzakta olacak. Evet. All summer. Isn't Mrs. Ross lonely here? Peki Bayan Ross burada yalnız mı? Yalnız mı? Ben cevap verdim. Ben söyledim. Şuradan devam ediyoruz. Said Mrs. Duncan. She likes painting a lot. She has a room upstairs and goes there to paint. She's very good. Sometimes she goes to different places on the island to paint pictures. Evet. No, said Mrs. Duncan. Yani Bayan Duncan dedi ki hayır. She likes painting a lot. Yani resim yapmayı gerçekten çok seviyor. She has a room upstairs. Yukarıda bir odası var. And goes there to paint. Orada resim yapmak için oraya gider. She is very good. Gerçekten çok iyi. Sometimes she goes to different places on the island. Bazen adanın farklı bölgelerine gider resim yapmak için. Evet. To paint pictures. Resim yapmak için adanın farklı bölgelerine. Different places on the island. Farklı bölgelerine gider. We finished eating our meal. Soon after, Greta Ross came into the kitchen. Evet. Bir geri gelelim. Soon after, Greta Şurada Ross. duralım. We finished eating our meal. Biz yemeğimizi bitirdik. Soon after, hemen arkasından Greta Ross came into the kitchen. Greta Ross yani Bayan Greta Ross mutfağa geldi.
came into the kitchen. Mr. Ross wants to see you and your daughter now, Mrs. Saunders, she said. Follow me, please. Bayan Ross diyor ki Bay Ross wants to see you and your daughter now. Bay Ross sizi ve kızınızı şu anda görmek istiyor. Bayan Ross söyledi. Follow me please. Lütfen beni takip edin. Evet. We followed her through the house and into a big room. This was Mr. Ross's office, and he was sitting behind a desk. Evet, şurada duralım. We followed her through the house into a big room. Biz diyor onun diyor evin yani hollerinde takip ederek izledik. We followed her through the house. Yani evin odaları arasında takip ederek izledik. Into a big room. Ve sonra büyük bir odanın içerisine girdik. This was Mr. Ross' office. Bu Bay Ross'un odası. And he was sitting behind a desk. Ve kendisi bir masanın arkasında oturuyor. Yani sıranın arkasında oturuyordu. I was surprised. He was a young man, about 30. He had a moustache, short dark hair, and he wore glasses. I was surprised. Yani çok şaşırdım. He was a young man. Genç bir adamdı. Hemen hemen 30 yaşlarında. He had a mustache. Bıyığı vardı. Short dark hair. Kısa koyu saçları vardı. And he wore glasses. He wore glasses. Gözlüğü vardı. Devam ediyoruz. Mr. Ross was speaking into the telephone. Who does he look like? I thought. Is it Tony Duncan? Evet. Mr. Ross was speaking into the telephone. Bay Ross telefonla konuşuyordu. Yani bunlar odaya girdiğinde Bay Ross telefonla konuşuyordu. Bay Ross telefonda şunları söylüyor arkadaşlar. Who does he look like? O kime benziyor? I talked. Zannedersem is it Tony Duncan? Tony Duncan mı? Evet. Mr. Ross is talking to a business friend in New York, said Greta. Please sit down. Evet. Mrs. Ross is talking to a business friend in New York. Bay Ross New York'ta bir iş adamı arkadaşıyla konuşuyor telefonda. Greta söyledi. Please sit down. Lütfen oturun. While we waited, I looked around the office. There were 3 telephones, a computer, and lots of books and papers. Evet. While we waited, biz beklerken I looked around the office. Hemen diyor ofisin etrafına baktım. Ofisin içerisine baktım. There were 3 phones, telefon, 3 tane telefon var. 1 tane bilgisayar var. And lots of books, kitap ve papers, kağıtlar vardı. There was another door, and I could see a smaller room. Evet. Next. Değerli arkadaşlar burada son veriyorum bu bölüme. Bir sonraki yani 4. bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet dediğim gibi bazen böyle duraksamalar oluyor. Benim şimdi bir evde stüdyom yok. Normal masa üstünde çalışıyorum. Bazen çocuklar bir şey istiyor. Kafam karışıyor. Duraksama içerisine giriyorum. O nedenle sizden özür diliyorum. Yani bu işi aslında yaparken çok iyi fokuslanmak lazım. İyi bir konsantrasyon içerisine girip çeviriyi öyle o şekilde anlamlandırmayı o şekilde yapmam gerekiyor. Fakat burada gerçekten de bir stüdyoya ihtiyaç duyuyorum. Sağlam bilgisayarlara böyle ihtiyaç duyuyorum. Bunları henüz edinemedim. O nedenle elimdeki imkanları kullanıp en iyi şekilde mesela sizin bile cep telefonunuzdan bile rahat bir şekilde bakıp anlayamanızı sağlayabilecek çalışmalar ortaya çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tekrar hepinizden özür diliyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler diliyorum.